İnsanlık tarihine dair bildiğin her şeyi bir kenara bırak. Bize öğretilen kronolojiye göre önce vahşiydik, sonra tarımı keşfettik, sonra yerleşik hayata geçtik ve en sonunda şehirleri kurduk. Bu düzgün, doğrusal ve mantıklı bir ilerleme gibi görünüyor, değil mi? Ama Anadolu'nun ortasında, Kapadokya'nın hemen yanı başında yükselen sessiz bir toprak yığını bu muazzam hikayenin koca bir yalandan ibaret olabileceğini fısıldıyor. Adı Aşıklı Höyük. Burası Göbekli Tepe'den hemen sonra medeniyetin henüz resmen başlamadığı bir dönemde günümüzden tam 10 bin yıl önce yükseldi. Ancak buradaki bulgular modern arkeolojinin tüm temellerini çatlatacak kadar radikal. Bilim dünyası neden Göbekli Tepe'yi her fırsatta anlatırken Aşıklı Höyük'ü bir dipnot gibi geçiştiriyor. Çünkü Aşıklı nasıl başladığımızı değil, insanlığın nasıl bir kuluçka merkezine alındığını anlatıyor. Bugün tarihin tozlu raflarına kaldırılmak istenen, insanlığın yeniden şekillendirilme sürecinin o ilk gizemli alanına giriyoruz. Hazırsanız tarihin en büyük manipülasyonunu keşfedelim. Bir an için 10 bin yıl öncesine gidelim. Melendis çayı gürül gürül akıyor, etraf vahşi hayvanlar ve toplanmayı bekleyen yabani meyvelerle dolu. Bir avcı toplayıcı grubu için burası bir cennet. Ama bu insanlar ilginç bir şey yapıyorlar. Göç etmeyi bırakıyorlar. Normalde bir avcı toplayıcı grubu mevsimsel döngülere göre hareket eder. Kaynak biterse grup yer değiştirir. Ancak Aşıklı halkı tam 1000 yıl boyunca aynı koordinatta, aynı tepenin üzerinde kaldı. Üstelik henüz onları oraya bağlayan tarlaları, ekinleri veya hayvan sürüleri yokken arkeolojik veriler Aşıklı'daki ilk yerleşimin bile inanılmaz derecede organize olduğunu gösteriyor. Birbirine bitişik, kerpiçten yapılmış, kapıları çatıda olan evler. Sokak yok, meydan yok, mahremiyet yok. Bu mimari sadece bir barınak değil, bir disiplindir. Evlerin tabanları özel bir kireç sıvasıyla kaplanmış ve hatta bazıları kırmızıya boyanmıştı. Bu estetik kaygı hayatta kalmaya çalışan ilkel insan profilinden çok uzak. Şimdi soralım. Doğanın sunduğu sınırsız özgürlüğü bırakıp neden kendinizi bir kerpiç labirentin içine hapsedersiniz? Henüz tarım yokken sizi bu toprağa ne bağlamış olabilir? Bu insanlar bir şeyi mi bekliyordu? Yoksa birileri tarafından burada kalın ve bekleyin talimatı mı almışlardı? Aşıklı tarihin ilk yerleşik toplumu değil, tarihin ilk toplumsal şekillendirme alanıydı. Aşıklı Höyük sadece bir köy değil, aslında antik dünyanın ilk teknoloji ve lojistik merkeziydi. Burayı özel kılan şey hemen yanı başlarındaki Hasan Dağı ve oradan çıkan obsidyen. Yani volkanik cam. O dönem için obsidyen bugünün silikon çipleri kadar değerliydi. En keskin bıçaklar, en ölümcül ok uçları ve en pürüzsüz aynalar bu camdan yapılıyordu. Aşıklı halkı bu madeni sadece kullanmıyordu. Onu bir fabrikasyon titizliğiyle işliyor ve binlerce kilometre uzağa ihraç ediyordu. Kıbrıs'ta, Ürdün'de ve hatta Mezopotamya'nın derinliklerinde Aşıklı menşeli obsidyen parçaları bulundu. Bu durum karşımızda ilkel bir kabile değil, kıtalar arası ticaret ağı kurmuş, lojistik bilen ve pazarı yöneten bir yapı olduğunu kanıtlıyor. Hasan Dağı'ndan bu camı getirmek, onu işlemek ve takas etmek devasa bir organizasyon gerektirir. Eğer bu kadar gelişmiş bir ticaret sistemine sahiplerse tarımı tesadüfen bulmuş olmaları mümkün mü? Yoksa bu ticari güç toplumu yerleşik hayata alıştırmak için kullanılan bir havuç muydu? Ticaret, insanları bir arada tutan ilk zincirdi. Tarım ise bu zinciri kilitledi. Burası ekonomik bağımlılığın ilk denendiği üretim ocağıydı. Şimdi sizi en çok sarsacak arkeolojik kanıta geliyoruz. Aşıklı Höyük'te evlerin tabanının altına gömülmüş bir kadın kafatası bulundu. Bu kafatasında yaklaşık 6 milimetre çapında kusursuz bir delik vardı. Arkeologlar ve tıp tarihçileri incelediğinde şoke oldular. Bu dünya tarihinin bilinen ilk beyin ameliyatıydı. Bunu hayal edebiliyor musunuz? 10 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Metal neşterlerin olmadığı, anestezi bilgisinin bulunmadığı bir devirde birileri bir kadının kafatasını delmiş ve daha da inanılmazı, kemiklerin iyileşme dokusuna bakıldığında kadının bu operasyondan sonra yaşadığı anlaşılmış. Bu cerrahi deha nereden geldi? Sadece deneme yanılma yoluyla mı? Yoksa bu topluluk bizim ilkel dediğimiz dönemde insan anatomisine dair gizli ve üstün bir bilgiye mi sahipti?
Bu ameliyat bilginin sadece hayatta kalmak için değil, bedene müdahale edecek kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteriyor. Peki bu bilgi kimlere aitti ve nasıl korundu? A şıkkı biyolojik sınırların zorlandığı gizli bir bilgi haznesiydi. A şıkkının en büyük sırrı topraktaki polenlerde ve yanmış bitki kalıntılarında saklı. Burada bulunan buğday ve arpa taneleri bilimsel bir muamma sunuyor. Bunlar ne tamamen yabani ne de tamamen evcil. Arkeologlar bunlara geçiş evresi bitkileri diyor. Ancak bir sorun var. Bu geçiş süreci 1000 yıl sürdü. 1000 yıl boyunca birileri her mevsim en iyi tohumları seçti. Onları ekti ve yabani özelliklerini yavaş yavaş yok etti. Bu bir insanın ömrünün yetmeyeceği kadar uzun, kolektif bir hafıza ve sarsılmaz bir disiplin gerektiren genetik bir operasyondur. İnsanlar henüz çiftçi değillerdi ama bir bitkiyi 1000 yıl boyunca sabırla değiştirdiler. Neden bir avcı 1000 yıl boyunca bir bitkinin peşinde koşar? Cevap basit. Evcilleştirilen sadece bitkiler değildi. Bitkilerle birlikte insan da evcilleştiriliyordu. Tarım insanı toprağa ve mülkiyete bağlar. Toprağa bağlı insan artık özgür bir savaşçı veya gezgin değildir. O sabah kaçta kalkacağı, ne zaman ekeceği ve ne kadar vergi vereceği belli olan bir iş gücüdür. A şıklı höyük, insanın doğadan koparılıp hiyerarşik bir sistemin dişlisi haline getirildiği tarihteki ilk büyük tohum yatağıydı. A şıklının mimarisi bugün bizim bildiğimiz şehirlere hiç benzemiyordu. Evlerin kapısı yoktu, girişler çatılardaydı. İnsanlar bir evden diğerine çatıların üzerinden yürüyerek gidiyordu. Bu durum genellikle vahşi hayvanlardan korunma veya sel baskınlarına karşı önlem olarak açıklanır. Ama 1000 yıl boyunca hiç mi mimari gelişmez? Hiç mi kimse artık kapı yapalım demez? Aslında bu mimari mutlak bir sosyal kontrolün göstergesidir. Sokakların olmadığı, herkesin herkesi çatıdan görebildiği bir toplumda mahremiyet yoktur. Her hareketiniz, her eyleminiz topluluk tarafından izlenir. Bu tarihin ilk gözetleme kulesi gibidir. Her evin ortasında bir ocak vardı ve bu ocak sadece yemek pişirmek için değil, evin kutsal merkeziydi. Buna ek olarak ölülerini evlerin tabanına gömüyorlardı. Atalarıyla beraber uyuyor, onlarla beraber yaşıyorlardı. Bu, geleneklerin ve bilginin dışarı sızmasını engelleyen kapalı devre bir inanç sistemidir. Bilgi sadece içeride kalmalıydı ve nesilden nesle fısıltıyla aktarılmalıydı. Bu kapalı sistem büyük deneyi korumak için tasarlanmış bir yaşam alanıydı. Neden dünya bugün sadece Göbekli Tepe'yi konuşuyor? Çünkü Göbekli Tepe insan önce tapınak yaptı, sonra din doğdu anlatısına bir şekilde uydurulabiliyor. Ama A şıklı höyük tehlikeli. Çünkü o sistemin nasıl kurulduğunu, insanın nasıl köleleştirildiğini ve bu sürecin ne kadar yapay olduğunu yüzümüze vuruyor. Arkeolojik kazılarda Aşıklı halkının evcilleştirdiği ilk hayvanın koyun ve keçi olduğu anlaşıldı. Ancak bu hayvanlar hemen yenilmiyordu. Uzun süre bir arada yaşanıyordu. Yani insan hayvandan önce bitkiyi, bitkiden önce de kendini bir düzene alıştırmıştı. Bilim dünyası kronolojik kaymalardan nefret eder. Eğer kabul edersek ki insanlar tarımdan çok önce şehirlere yerleşti, gelişmiş cerrahi operasyonlar yaptı ve bitkileri 1000 yıllık bir planla modifiye etti. O zaman şu soru kaçınılmaz olur. Onlara kim rehberlik etti? Bu soru ana akım arkeolojinin cevaplamaktan en çok korktuğu sorudur. Aşıklı höyük tarihin kayıp parçasıdır ve o parça yerine oturursa bugün bildiğimiz tüm dünya tarihi bir anda anlamsızlaşır. Burası tarihin yeniden yazıldığı o gizli formatlama noktasıdır. Bugün modern şehirlerde yüksek binaların içinde yaşıyoruz. Süpermarketlerden aldığımız genetiği değiştirilmiş gıdaları yiyoruz. Ve tıpkı 10.000 yıl önceki o insanlar gibi bir sistemin içinde bize verilen sosyal normlarla hareket ediyoruz. Belki de Aşıklı höyük bir başlangıç değildi. Belki de bir deneme sürüşüydü. İnsan ruhunun ve bedeninin bir hiyerarşiye nasıl hapsedilebileceğinin ilk başarılı denemesi. Şimdi kendine şu soruyu sor. Biz mi tarımı keşfettik yoksa birileri bizi tarım üzerinden mi yeniden inşa etti? Anadolu'nun bu sessiz höyüğü gerçeği biliyor. Ama o gerçek duymak isteyenler için hala toprağın altında fısıldamaya devam ediyor. İnsanlığın ilk şekillendirme merkezi. Ve belki de acı gerçek şu ki biz hala o merkezin birer parçasıyız.
Bir sonraki bölümde Balıklı Göl'ün efsanelerini, kutsal kabul edilen sularının ardındaki sırları ve anlatılmayan hikayeleri keşfedeceğiz. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.